Gece çökerken Roma susar ama tarihin gölgeleri konuşmaya başlar. Bu, kudretiyle imparatorluğu şekillendiren bir adamın, Julius Caesar'ın uyanıkken fethedemediklerini rüyasında görme hikayesi, taşlar arasında yürüyen, nehirleri aşan, dostla düşmanı aynı anda karşısına alan bir komutan. Ama bu kez düşman ne lejyonlar, ne senato, ne de hançerler. Bu kez karşısında kendi kaderi, kendi yansımaları, kendi geçmişi var. Rüyaların dili semboldür ve bu rüya yalnızca bir adamın değil, bütün bir çağın sonunu fısıldar. Şimdi Sezar'ın zihninde doğan bu sisli, zamansız yolculuğa adım atın ve unutmayın. Bazı sınırlar bir kez geçildi mi geriye dönüş yoktur. Rubikon'un ötesinde başlıyor. Tiber Nehri'nin kıyısında, gece ile sabah arasında bir zamanda Julius Caesar yürüyordu. Gökyüzü, kızıl ve siyahın iç içe geçtiği bir tuvale dönmüştü. Yıldızlar donmuş gibi hareketsiz, ay ise dolunayın tam eşiğinde kandan yapılmış gibi titreşiyordu. Roma'nın fısıltıları, nehirden yükselen sisin içinde yankılanıyordu. Diktatör, imparator, ihanet, ölüm. Ayaklarının altındaki taşlar nehrin neminden kaygandı. Her adımda bir başka geçmiş sesi kulaklarına çarpıyordu. Cato'nun sert konuşmaları, Cicero'nun keskin hicivleri, Pompeius'un suskun bakışları. Ama bunların hepsi hayal gibiydi. Yalnızca kendi içindeki yankıların bir tezahürü müydü, yoksa geçmişin hayaletleri mi onu takip ediyordu? Sis birden açılır gibi oldu ve önünde bir köprü belirdi. Ancak bu sıradan bir taş köprü değildi. Miğferlerden, paslı lejyon kılıçlarından, kırık sancaklardan, zafer çelenklerinden ve kanlı sandaletlerden örülmüş ürkütücü bir yapıya benziyordu. Sessiz bir rüzgar, her bir nesnenin geçmiş savaşlardan, ölü askerlerden ve unutulmuş yeminlerden oluştuğunu fısıldıyordu. Köprünün başında bir figür belirdi. Figür, beyaz tunikli, yüzü derin bir başlıkla örtülü bir kâhindi. Elinde antik görünümlü ama bozulmamış bir kum saati tutuyordu. Fakat bu saatte zaman yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı akıyordu. Kumlar yer çekimine meydan okuyarak geçmişe doğru yükseliyordu sanki. Kâhin konuştu. Rubikon'u geçtin ama gölgen geri döndü. Her zaferin bir karşılığı vardır Sezar. Her geçiş bir kaybediştir. Sezar başını hafifçe eğdi. Ben geçmişi ardımda bıraktım, dedi gururla. Gelecek bana ait. Kâhin sessiz kaldı. Yalnızca kumların tersine akışı duyuluyordu. Bir anda köprünün ötesindeki manzara değişti. Roma artık yoktu. Yerine dev sütunların göğe uzandığı, zamanın dışına çıkmış bir şehir belirmişti. Gökyüzü hala kırmızıydı ama artık yıldızlar yoktu. Onların yerini dönen gladyatör kalkanları ve yan yana sıralanmış, göz gibi parlayan altın sikkeler almıştı. Sezar yürümeye devam etti. Adımlarının altı bir tür kadim döşemeyle kaplıydı. Mermer ve lav karışımı bir zemin. Her adımı attığında zemin çatlıyor, içinden mermer Roma sütunları fışkırıyor, göğe doğru uzanıyor ve sonra devrilip parçalanıyordu. Lejyonerlerin hayaletleri zırh içinde ama yüzleri boşlukla dolu şekilde onu selamlayarak geçiyordu. Bazıları Augustus'un yüzünü taşıyordu, bazıları Brutus'un, bazıları ise Sezar'ın kendisiydi. Ama her biri farklı bir yaşta, farklı bir zafer veya yenilgi anında donmuştu. Bir an durdu. Sütunların arasında küçük bir çocuk ağlıyordu. Üzerinde toga vardı ama omzunda bir kan lekesi. Sezar eğildi. Çocuğun gözlerine baktı. "Benim adım da Julius," dedi çocuk. "Ama bana yaşam bırakmadın." Sezar geri çekildi. Çocuğun yüzü birden değişti. Yaşlandı, eridi. Brutus'un yüzü oldu.
ve sis içinde kayboldu. Yolun sonunda Sezar, kendisini senato salonuna benzeyen dev bir odaya girmiş buldu. Ancak bu salon gerçek senatodan farklıydı. Sütunları soluk kemikten yapılmış, tavanı mozaikten değil, gökyüzünün kendisinden oluşuyordu. Ama yıldızlar donuktu, hiçbir ışık vermiyordu. Sandalyelerde insanlar değil, dev kargalar oturuyordu. Her biri insan büyüklüğündeydi. Siyah pelerin gibi tüyleri vardı. Gözleri altın gibi parlıyor ama içleri bomboş görünüyordu. Sessizlik içinde onu izliyorlardı. Karga senatörler. En öndeki boynunda kan kırmızısı bir çelenk taşıyordu. Gagasında bir defne yaprağı vardı. Yaprak kana bulanmıştı. Tam o an Sezar bir ses duydu. Arkasından tanıdık ama korkutucu bir ses. "Ettü, Brut." Karşısında bir adam duruyordu. Tunç zırhlı, yüzü yılların ağırlığıyla çökük ama gözleri hala keskin. Sezar kendi yüzünü tanıdı. Ama bu kendisi değildi. Bu hiç yaşamamış bir versiyonuydu. Belki de zafer yerine tevazu seçmiş olan, diktatörlüğü değil cumhuriyeti tercih etmiş olan Sezar'dı. Ya da hiç doğmamış, yalnızca bir potansiyel olarak kalmış bir gölgeydi. İki Sezar birbirlerine baktı. Aynı anda konuştular, sesleri birleşti. Gelecek, geçmişin hayaletidir. Bir şimşek çaktı. Gökyüzü yarıldı. Kum saati havada kırıldı ve zaman her yöne savruldu. Kargalar çığlık attı. Senato sütunları çöktü. Nehir taştı. Dünya tersine dönüyordu. Sezar bir çığlıkla uyandı. Çadırındaydı. Gecenin karanlığı hala içeri sızıyordu. Yatağında doğruldu, alnı ter içindeydi. Ellerini kontrol etti. Sağ avucunun içinde küçük bir defne yaprağı vardı. Kırılmıştı ve kanla ıslanmıştı. Dışarıda lejyonerler nöbet tutuyordu. Her şey gerçekti. Ama o rüya da bir o kadar gerçekti. Kalbinde ağır bir yük, gözlerinde rüyadan kalan bir kırmızı parıltı vardı. Ertesi sabah Sezar senatoya doğru yola çıktı. İçinde bir boşlukla ve sessizce mırıldandı. Rubikon bir nehir değildir. Rubikon içimizdeki çizgidir.